Bahsetmeden geçmeyeyim. Kadınlarla erkekler aynı şeylerden mi mutlu olur? Ya da tüm erkeklerin bakın şeyi ne olursa olsun en akademiğinden en kahvedeki adama kadar eğer öyle bir sıralama varsa hepsinin ortak olduğu bir fikir vardır. Kadınları mutlu etmek imkansız abi. Şimdi burada çok fazla lady var. Soruyorum sevgili lady'ler, sizi mutlu etmek imkansız mı ya? Erkekler zamana bağlı. Şimdi Hollywood bize uzun süre kokain ve esrarı erkek egemen bir bağımlılık gibi gösterdi. Öyle. Ama son 10 yıl bize gösterdi ki bu kadınların daha çok maruz kaldığı bir etken. Tek bir nedeni var. Ya bir sürü nedeni var da en önemlisi östrojen. Kadınlarda olan bir hormon bu. Şu östrojen bir bağımlılıktır. Ne yapıyor biliyor musunuz östrojen? Ödül merkezinizi etkileyerek aldığınız zevki kat be kat artırıyor. Östrojen kadınlarda. Sevgili erkekler, tek bilmemiz gereken bu östrojen kadınlarda ne zaman fazla. Değil mi? Çok kolay mutlu olurlar çünkü. Bir hormon daha var, progesteron. Çok endokrinine girmeyeceğim bu olayın ama o da östrojenin tam tersi etki yapıyor. Öyle düşünün. Yani aldığı zevki azaltıyor. Peki bunların değişimi nasıldır? Buyurun erkekler, bu ilimi de unutmayın. Şimdi bakın, bu kadınların her ay yaşadığı adet döngüsü, o menstrüel döngü dediğimiz döngü. Biz erkekler bunu hiçbir zaman anlamayacağız. Çünkü bizim hormonlar hep dümdüz gittiği için. Yani bu değişim nasıl bir şeydir? Peki şimdi bizi ilgilendiren kadınlarda östrojen ne zaman var? Çünkü ben biliyorum östrojen sevdiğim bir hormon. Peki bakın 10 ile 15. gün arası. Östrojen tepeye ulaşmış. Çok güzel 5 gün. Bakın 20 ile 25. gün arası. 5 gün. Oradan 5, oradan 5, 10 gün bana yeter yemin ediyorum. Bir ayda 10 gün okey. Lakin bakın progesterona bakın. 20 ile 25. gün arasında o da artış gösteriyor. Haydi östrojenin tüm etki gitti. Kaldı mı elinizde 5 gün? Sevgili erkekler, kadınları tatmin etmek imkansız diye isyan etmeden önce yapacağın şey çok basit. Tüm sürprizlerini, tüm güzel organizasyonlarını, tüm sinemaya gidişleri vesaire şu 10-15. gün arasına yığ abi. Bak, ne yaparsan yap, karşında şu kız olacak. Bak emin yok ya. Sakızla git eve, sakızla git eve, şu olacak. Ay canım bana sakız mı? Çok güzel. Ama karının, kız arkadaşının yıl dönümü, doğum günü şuraya geliyorsa bilimin sana yapabileceği kaderine şey yapacaksın. Çünkü ne alırsan al karşında bu olacak. Hiç de erkek diyecek ki bana bu olacak. Ben nereden bileyim kız arkadaşımın, karımın adet döngüsünü falan. Nereden alacağım? Al bu da sana benden iyi. Uygulamalar var. Akıllı telefona koy abi. Şimdi bu eski hikayeler ama şimdi kadınların bu kadar matematiksel, işte teknolojinin gerektirdiği bir şeyle mutlu ederken kadın erkek beyninden bir şeydir bu da. Erkeklerinki çok basit. Yani erkeği nasıl mutlu edersin? Şimdi tüm sistem zaten erkeği mutlu ediyor. Bunu burada anlatacak değilim bir erkek nasıl mutlu edilir. Ama her zaman anlatıyorum. 200 küsur oldu. Hiçbir zaman da değişmez. Bir erkeği mutlu etmek istiyorsanız ona açabileceği bir kavanoz veririz. Hiç değişmez. Bakın, erkek kadın güzel. Erkek kadın güzel. Erkek gider odasına, çok kızmıştır falan. Sen şimdi kadın olarak biliyorsun ki barışacaksınız 4 ya da 5 gün sonra. Ama o 4-5 gün ikinize de cehennem olacak. Ya hemen bu işi hallet. Çünkü biz biliyoruz sen sonrasında zaten acısını kat be kat çıkaracaksın. Onda hiç yok. Git mutfaktan bir tane kavanoz al. Şimdi abim gitti odasına. Al kavanozu. Ama bakın açabileceği. Çok önemli. Bunu da açamazsa ben mesul değilim. Görebileceği bir alana koy. Ona bir şey söyleme. Dönerken de ki ben bunu açamadım. Allah'ım ya, o Batman'i süper kahraman çağrılarak kaldırır kafayı. Ya
Ben olmasam açlıktan ölecektiniz. O açamaz, o hız, o adrenalin, dopamin, serotonin, testosteron. O bir tık sesi geliyor.